Venom, Let There Be Carnage, süper kahraman filmlerine farklı bir bakış açısı getiriyor. Komik ve eğlenceli bir deneyim sunuyor. Ciddiyetten uzak, rahat bir atmosferi var. Bu filmde kahkaha ön planda, aksiyon ve dram ikinci planda kalmış. İzleyiciye keyifli bir kaçış sunuyor. Filmin kısa süresi, bazı eleştirmenler tarafından eleştirilse de ben bu durumu bir avantaj olarak görüyorum. Günümüz sinemasında uzun ve yorucu filmler oldukça fazla. Venom, Let There Be Carnage, bu akıma karşı bir duruş sergiliyor. Kısa ve öz bir eğlence sunarak fark yaratıyor. Bu durum, filmin mizahi yönünü de vurguluyor. Espriler hızlı ve tempolu bir şekilde arka arkaya geliyor. İzleyiciye gülmek için nefes alma fırsatı bile verilmiyor. Filmin bu yönü, özellikle genç izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Filmin en güçlü yanlarından biri, Eddie ve Venom arasındaki ilişki. Bu ikili arasındaki atışmalar, filmin en komik sahnelerini oluşturuyor. Birbirinden tamamen zıt karakterler olmalarına rağmen, aralarındaki bağ inkar edilemez. Venom, kontrolsüz ve kaotik bir karakter. Eddie ise daha mantıklı ve sakin bir yapıya sahip. Bu zıtlık, komik diyaloglar yaratıyor. Venom'un insan davranışlarını anlamaya çalışması oldukça komik. Eddie'nin ise, Venom'u kontrol etmeye çalışırken yaşadığı zorluklar, izleyiciyi kahkahaya boğuyor. Eddie ve Venom arasındaki ilişki, filmin duygusal merkezini oluşturuyor. Birbirlerine zıt olsalar da, birbirlerine ihtiyaçları var. Eddie, Venom sayesinde güçlü ve korkusuz birine dönüşüyor. Venom ise Eddie sayesinde insanlığı daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Bu ilişkinin en güzel yanı, her iki karakterin de film boyunca gelişmesi. Eddie, Venom'u kabullenmeyi öğreniyor. Venom ise, Eddie'nin duygularını anlamaya başlıyor. Bu gelişim, filmin sonunda tatmin edici bir sonuca ulaşıyor. Görsel efektler, ışık ve gölge oyunları. Venom, Let There Be Carnage filmi, görsel efektler açısından oldukça dikkat çekici sahneler içeriyor. Ancak bu sahneler her zaman izleyicilerden olumlu geri dönüşler almadı. Venom, Let There Be Carnage, görsel efektler konusunda bazı eleştiriler aldı. Özellikle bilgisayar efektleriyle oluşturulan dövüş sahneleri, bazı izleyiciler tarafından gerçekçi bulunmadı. Bu sahneler, filmin genel atmosferine katkıda bulunmak yerine, izleyiciyi hikayeden koparabiliyor. Özellikle bilgisayar efektleriyle oluşturulan dövüş sahneleri, bazı izleyiciler tarafından gerçekçi bulunmadı. Bu sahneler, filmin genel atmosferine katkıda bulunmak yerine, izleyiciyi hikayeden koparabiliyor. Venom ve Carnage arasındaki dövüşler, biraz fazla karanlık ve karmaşık olabiliyor. Venom ve Carnage arasındaki dövüşler, biraz fazla karanlık ve karmaşık olabiliyor. Bu durum, aksiyon sahnelerinin etkisini azaltıyor. İzleyiciler, sahnelerin karanlık ve bulanık olmasından dolayı, dövüşlerin detaylarını kaçırabiliyor. Bu durum, aksiyon sahnelerinin etkisini azaltıyor. Ancak, filmin görsel efektlerinin tamamı kötü değil. Venom'un tasarımı oldukça etkileyici ve gerçekçi. Ancak, filmin görsel efektlerinin tamamı kötü değil. Venom'un tasarımı oldukça etkileyici ve gerçekçi. Özellikle Venom'un ağzı ve dişlerinin detayları göz alıcı. Bu detaylar, karakterin korkutucu ve tehditkar görünmesini sağlıyor. Venom'un tasarımı oldukça etkileyici ve gerçekçi. Özellikle Venom'un ağzı ve dişlerinin detayları göz alıcı. Bu detaylar, karakterin korkutucu ve tehditkar görünmesini sağlıyor. Ayrıca filmin renk paleti de dikkat çekici. Özellikle Venom'un ağzı ve dişlerinin detayları göz alıcı. Bu detaylar, karakterin korkutucu ve tehditkar görünmesini sağlıyor. Ayrıca filmin renk paleti de dikkat çekici. Canlı renkler, filmin enerjik atmosferini vurguluyor. Ayrıca filmin renk paleti de dikkat çekici. Canlı renkler, filmin enerjik atmosferini vurguluyor. Bu renkler, izleyiciyi filmin içine çekiyor ve sahnelerin daha dinamik görünmesini sağlıyor. Canlı renkler, filmin enerjik atmosferini vurguluyor. Bu renkler, izleyiciyi filmin içine çekiyor ve sahnelerin daha dinamik görünmesini sağlıyor. Sonuç olarak, Venom, Let There Be Carnage, görsel efektler açısından karışık eleştiriler alsa da, bazı sahneleri ve karakter tasarımlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Renklerin dili canlık ve karanlık, filmin renk paleti, görsel anlatımın önemli bir parçası. Venom'un karanlık ve tehditkar doğası, genellikle koyu renklerle tasvir ediliyor. Buna karşılık, Eddie'nin sıradan hayatı, daha parlak ve canlı renklerle yansıtılıyor. Bu renk karşıtlığı, Eddie ve Venom arasındaki iç çatışmayı da simgeliyor. Aynı zamanda,
filmin mizahi ve karanlık unsurları arasında bir denge kurulmasına yardımcı oluyor. Aksiyon sahnesi yorgunluğu. Filmin en zayıf noktası, bilgisayar efektlerine dayanan aksiyon sahneleri. Günümüz süper kahraman filmlerinin genel bir sorunu olan bu durum, Venom, Let There Be Carnage filminde de kendini gösteriyor. Özellikle final dövüşü biraz fazla uzun ve yorucu. Daha gerçekçi ve elle çekilen aksiyon sahneleri filmin temposunu artırabilirdi. Yine de filmin mizahi unsurları ve Eddie ile Venom arasındaki ilişki, aksiyon sahnelerinin zayıflığını bir nebze olsun telafi ediyor. Venom'un iç sesi, komedinin doruk noktası. Venom'un iç sesi, filmin en komik unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu ses, Eddie'nin düşünceleriyle sürekli alay ediyor ve ona çelişkili tavsiyeler veriyor. Filmin en komik unsurlarından biri, Venom'un iç sesi. Venom'un Eddie'ye verdiği bu çelişkili tavsiyeler, izleyiciyi hem güldürüyor, hem de düşündürüyor. Eddie'nin kafasında sürekli bir savaş varmış gibi hissettiriyor. Venom'un, Eddie'nin düşünceleriyle alay etmesi ve ona sürekli çelişkili tavsiyeler vermesi oldukça komik. Bu iç ses, Eddie'nin hayatını daha da karmaşık hale getiriyor ve izleyiciyi kahkahalara boğuyor. Bu iç ses, filmin absürt mizahını güçlendiren önemli bir unsur. Venom'un Eddie'ye verdiği tavsiyeler o kadar absürt ki, izleyici bu sahnelerde gülmekten kendini alamıyor. Bu absürt mizah, filmin genel tonunu belirliyor. Venom'un iç sesi, aynı zamanda karakterin karmaşıklığını ve çelişkilerini de ortaya koyuyor. Venom'un iç sesi, onun sadece bir kötü karakter olmadığını, aynı zamanda karmaşık ve derin bir karakter olduğunu gösteriyor. Bir yandan Eddie'yi ele geçirip dünyayı yok etmek istiyor. Bu, Venom'un karanlık ve tehlikeli yanını gösteriyor. Ancak bu sadece bir yönü. Diğer yandan da Eddie'ye karşı bir sevgi besliyor. Bu sevgi, Venom'un daha insancıl ve duygusal yanını ortaya çıkarıyor. Venom'un Eddie'ye olan bu karmaşık duyguları, karakterin derinliğini artırıyor. Bu iç çatışma, Venom'u daha ilginç ve eğlenceli bir karakter haline getiriyor. Venom'un iç sesi, onun hem karanlık hem de aydınlık yanlarını ortaya koyarak, izleyiciyi karakterin derinliklerine çekiyor. Bu iç çatışma, filmin genel hikayesini daha da zenginleştiriyor ve izleyiciyi ekrana kilitliyor. Venom'un iç sesi, filmin en unutulmaz ve eğlenceli unsurlarından biri olarak akıllarda kalıyor. Hafif bir eğlence için ideal. Venom, Let There Be Carnage, izleyicilere eğlenceli ve keyifli bir deneyim sunuyor. Venom Let There Be Carnage, mükemmel bir film olmayabilir. Ancak bu film, izleyicilere sunduğu eğlenceli anlar ve komik diyaloglarla dikkat çekiyor. Film, aksiyon dolu sahneleri ve mizahi unsurlarıyla izleyicilere keyifli bir deneyim sunuyor. Eddie ve Venom arasındaki dinamik, filmi izlenebilir kılan en önemli unsurlardan biri. Kısa süresi, komik diyalogları ve Eddie ile Venom arasındaki ilişki, filmi izlenebilir kılıyor. Eddie'nin sıradan hayatı ve Venom'un kaotik doğası arasındaki zıtlık, filme benzersiz bir tat katıyor. Süper kahraman filmlerinden sıkıldıysanız, Venom, Let There Be Carnage, size farklı bir bakış açısı sunabilir. Film, geleneksel süper kahraman filmlerinden farklı olarak, daha karanlık ve mizahi bir ton benimsiyor. Filmin sonunda, hem Eddie hem de Venom, kendi benlikleriyle barışmış görünüyor. Bu, izleyicilere, içsel çatışmaların üstesinden gelmenin ve kendini kabul etmenin önemini hatırlatıyor. Bu da izleyicilere, en zıt karakterlerin bile bir arada var olabileceği mesajını veriyor. Eddie ve Venom'un ilişkisi, farklılıkların nasıl bir arada var olabileceğini ve uyum içinde yaşayabileceğini gösteriyor. Venom, Let There Be Carnage, hafif bir eğlence arayanlar için ideal bir tercih. Film, izleyicilere hem aksiyon dolu sahneler hem de komik anlar sunarak keyifli bir izleme deneyimi vaat ediyor. Eğer siz de günlük hayatın stresinden uzaklaşmak ve biraz gülmek istiyorsanız, bu film tam size göre.